Merhaba, Teen Talks'ta gençlik döneminde psikolojik sağlığı konuşacağız. Yeditepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Lisans Programı Başkanı Doktor Öğretim Üyesi Serdar Körük'le beraber. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk Elif Hanım. Nasılsınız? Teşekkürler. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim hocam. Gençlik döneminde psikolojik sağlık o kadar derin, o kadar konuş bitmeyecek bir konu ki nasıl giriş yapalım hocam? 13, 14, 15 yaşta başlayıp 30'lara kadar giden bir süreçten bahsediyoruz ve bu da kendi arasında aslında 3 bölüye ayrılıyor ve aslında her birinde farklı temalar, farklı sorunlar var. Ama gerçekten hocam herhalde hayatın en keyifli olsa da en zor dönemleri değil mi? Çünkü krizler çok fazla. Elif Hanım mesela üniversiteye gelmek daha farklı bir başlangıç. Çünkü üniversitede aslında temamız test etmek. Kişi üniversite yıllarında yani aileden ayrılınca aslında bu dönemde neleri test ediyor? İşte bağımsızlığı test ediyor, özelliği test ediyor, ilişkileri test ediyor, sosyal ilişkileri, yakın ilişkileri test ediyor. Kendi başına hayatta kalabilme durumunu test ediyor. Aslında biz buna şey deriz, olası benlikler deriz. İşte gelecekte mesela hayal kurarız değil mi? Hani şunu yapmak istiyorum, şunu yapmak istiyorum ve ki buna inanır kişi. Ama yaşımız büyüdükçe şeyimiz azalıyor. Hani olası benliklerimiz azalıyor ve inancımız da düşüyor. Bu dönem çok değerli çünkü enerji çok fazla, yatırım yapma potansiyeli çok fazla. Kişi her şeye yatırım yapabilir. Bunun yarattığı bir şey var, bir güç var aslında. Enerjik bir dönem, tabii bunun komplikasyonları da olabiliyor, yansımaları da olabiliyor ruh sağlığına. Böyle bir dönem. Evet, çok önemli bir geçiş evresi çünkü hem fizyolojik hem duygusal hem psikolojik açıdan. Peki hocam en çok rastlanan hani çok da fazla var. Kaygı bozuklukları var, duygu durum bozuklukları var, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu var. Daha birçok yani kötü alışkanlıklara kadar gidebilen bir sürü sorun var. En sık karşılaşılan sorunlar neler oluyor? Dönemleri ayırırsam, ben kendim de çok fazla psikolojik danışma seansı yapan bir akademisyenim aynı zamanda. Hani bir ayağımda, alanda ailelerle çalışıyorum, yetişkinlerle çalışıyorum, gençlerle çalışıyorum. Şimdi lise döneminde baktığımız zaman işte o dönemki gençliklerine baktığımız zaman daha çok burada aslında böyle aileyle sorunlar, özellik sorunları, kaygı, iletişim, özellikle kaygı bozukluklarını görüyoruz genç daha. Çünkü kaygılarını tabii. da arttıracak çok fazla şey de yaşıyoruz yani sınav biraz var, aslında. Üniversite sınavı var, gelecek var, işte bazen ekonomik durumlar olabiliyor. Ama üniversite gençliğine baktığımız zaman tabii biraz da bu gelişimsel psikolojiyle alakalı bunlar. Üniversite döneminde yine kaygı bozuklukları var ama şöyle sebepler farklı olabiliyor. Mesela bu daha çok üniversite bu yaş bölümünde daha çok sebepler işte sosyal ilişkiler, yakın ilişkiler, performans ve başarı üzerine, işte kendi başına hayatı idame ettirme veya ettirememe üzerine krizler olabiliyor. Ama bunu hani patoloji olarak bakarsak aslında yine kaygı bozuklukları hem lise döneminde hem de üniversite döneminde daha çok gözüküyor. Kaygı ve depresyon grubu diyoruz buna daha çok aslında. Bir de hocam aslında sorunlar değişmiyor ama nedensellik değişiyor. hem nedensellik hem de hocam aslında o gençlik döneminde dediğimiz kuşak gerçekten değişiyor. Evet. Ben mesela şimdi gençlik döneminde değil ama hani çocuğumu düşünüyorum. Orada kronos sistem diyoruz. Yani her kuşağı kendi içinde değerlendirmek gerekiyor tabii. Evet. Yani kuşaksal olarak farklılıklar o yaklaşımları da çok değiştiriyor mu? Aslında hani rehberlik ve psikolojik danışmanlık olarak bakış açısını, yaklaşımları değiştiriyor mu? Çok güzel bir soru sordunuz. Şöyle bir analoji yapayım. Aslında gençlerin sahip oldukları ve karşılanması gereken gelişimsel ve işte psikososyal ihtiyaçları değişmez. Sadece bunların karşılanma tarzları değişir. Mesela örnek veriyorum. Genç bir insanın psikososyal ihtiyacı ne? İlişki kurmak değil mi? İlişki test etmek, yakın ilişki kurmak, sosyal ilişki kurmak, eğlenmek, dünyayı tanımak, bilgi edinmek. Değil mi? Bu ihtiyaçları bunlar. Bu 40 sene önce de böyleydi. Ama karşılanma durumları farklıydı. İmkan vardı veya yoktu ama insanlar bunu karşılamayı deniyordu ve bunu karşılayan insanlar yine sağlıklı oluyordu. Ama günümüzde bunları karşılamanın şeyi arttı. Çeşitliliği arttı. İnsanlar mesela artık sosyal mecralarda da bunu karşılayabiliyorlar. Tabii ne kadar sağlıklı sağlıksız tartışılır ama işte sosyalleşme ihtiyacını artık şeyden karşılayabiliyoruz. Değil mi? Online platformlardan karşılayabiliyoruz. Veya işte üretkenlik duygusunu, keşfetme duygusunu, eğlenme duygusunu da yine farklı şekillerde karşılayabiliyoruz. Ama mühim olan bence burada hani sağlıklı bir psikolojik yapı için
bu ihtiyaçları bir şekilde karşılıyor olmak. Şeyi de biraz konuşmak isterim. 25 veya işte 23, 24 ve 30 yaş arası da biz genç olarak sınıflandırıyoruz. Buna da genç yetişkinlik dönemi diyoruz. Hep iki dönemden bahsettik. Şimdi bu dönemde de mesela ihtiyaçlar farklılaşıyor. Kişi üniversiteden mezun oluyor, değil mi? Yetişkin bir rolü var. Hala genç tanımında. Mesela burada farklı sorunlar çıkıyor. Burada karşılaştığımız problemler yine kaygı ve depresyon ama nedensellik yine farklılaşıyor. Bu sefer burada gördüğümüz şey yerleşmek deriz işte, settle down, değil mi? Hani dedik yani bir sürü şey test ediyoruz üniversite hayatında. Ama artık test ettiğin şeyler azalıyor. Yine bir analoji yapayım. Şey gibi, hani köprüden önceki son çıkış gibi. Hani artık bir yerde, bir meslekte, bir kariyerde, bir ilişkide, bir toplum içindeki bir pozisyonda bir karar vermen gerekiyor. Hani kendi konumunu belirlemen gerekiyor. Mesela bununla ilişkili krizler görebiliyoruz. Mesela kişi 29-30 yaş bandına geliyor ama mesela bir üniversite öğrencisi gibi hayatı idame ettiremez artık eskisi kadar, değil mi? Yani hem gelişimsel olarak mesela bu yapı izin vermez, hem de sosyal yapı buna çok şey vermez. Bununla alakalı krizler görebiliyoruz. Bu tabii yine o bölükte şey yaratabiliyor. İşte kaygı bozuklukları, mutsuzluk, depresyon, işte somatik bozukluklar yaratabiliyor. Aile nasıl yaklaşmalı, çevresindeki insanlar nasıl yaklaşmalı ama bazen de konuşmak istemeyen, iletişim kurmaya açık olmayan, yani gene zaten gençlik döneminde psikolojik sağlığın bir getirisi de olarak ne yapılabilir hocam? Bir şeyden bahsedelim bu konuda. Şimdi algılanan sosyal destek dediğimiz bir kavram var. Bu insanın tüm yaş grubunda psikolojik sağlığı için çok önemli. Algılanan sosyal destek. Biz bunu üçe ayırırız. Aileden algılanan destek, arkadaştan algılanan destek, bir de yakın ilişkiden, yakın partnerden algılanan destek. Hayatımızın hemen hemen her döneminde buna ihtiyaç duyuyoruz. Kişi şimdi büyüdükçe gençlik döneminde ailesi vardı, değil mi? Bağlanma objesi. Ve diğer bağlanma objeleri geliyor, değil mi? Arkadaşlar ve onlardan da sosyal destek algılamaya çalışıyor ama hiçbir destek desteği kadar önemli olmuyor. Aile desteği kadar bu yaş grubunda önemli olmuyor. Aile nasıl destek sağlayabilir bir gence? Şöyle, bir araçsal destek deriz, değil mi? Araçsal destek nedir? Aslında bildiğimiz destek, işte materyal, para, imkan, olanak, fırsat, bunları sağlayabilir. Biz toplum olarak bunu iyi yapıyoruz ama ondan daha önemli bir şey var. Buna da psikososyal destek deriz. İşte gencin gelişimsel süreçleriyle ilgilenmek, krizlerinde ona destek olmak, ona yol göstermek ama bir şey modunda değil, bir hiyerarşik bir modda değil. Böyle bir yönlendirici moduyla, bir iletişim moduyla işte ona destek olmak ama mesela kararları ona bırakmak veya işte onun kimlik inşasını desteklemek. Ya yapabileceği şey şu, onunla gerçekten iletişim kurmaya çalışmak, yönlendirmeye çalışmak, moderate etmek deriz bunu. Hani yönetmek değil de yönlendirmek gibi bir şey. Hani genelde ailelere düşen şey bu. Bu üniversite çağında da böyledir. Lisede de böyledir bir önceki dönemde. Tam tersi kişi mesela meslek sahibi olduğu zaman da böyledir. Yani 28 yaşındaki bir insan da ailesinin desteğine ihtiyaç duyabilir. Aynı şekilde fikrini alabilir. Ailelerin yapması gereken budur aslında. Teşekkür ederiz hocam. şekilde. Konu bitecek bir konu değil yani herhalde. Tabii. Sabah akşam konuşulsa çok derin bir konu. Çok teşekkür ederiz. Ben Değerli teşekkür vaktinizi ederim. ayırdığınız Ben teşekkür için. ederim. Çok sağ olun. Hoşça kalın.